Uygulamamız LCD Keypad ekran modülü kullanarak modül üzerinde yer alan sol, sağ, yukarı, aşağı ve seçim tuşlarının nasıl çalıştığını gösterme hakkında olacaktır. Bu uygulamada ayrıca Keypad LCD ekran modülü üzerindeki tuşların kolayca nasıl kontrol edilebilirliği üzerine çalışmalar paylaşılacaktır. LCD ekran 2x16 karaktere sahip Arduino'ya entegre modüldür. LCD Keypad ekranda aynı zamanda 6 adet buton vardır. Bunlar yukarı, aşağı, sol, sağ, seç ve reset tuşlarıdır. Bu butonların işlevselliği tek bir Arduino pini olan analog 0 pin değerinin okunması ile belirlenir. Örneğimizde Read LCD buton alt fonksiyona döndürülmesi ile burada hangi tuşa basıldı ise o bölümde gerekli kodlama işlemleri yaptırılır. Bu uygulama için gereksinimlerimiz şunlardır: Arduino Uno 1 adet, Keypad LCD Screen Shields 1 adet. Öncelikle kodlamamız üzerinden uygulama nasıl çalışıyor buna bakalım birlikte. Kodlamamıza baktığımızda kütüphane tanımı, butonların tanımı, ilgili değişken ifadeleri, koşullar, fonksiyon tanımı ve serial port ile ekrana çıkılacak bilgiler gözümüze çarpıyor. Bunları kodlamamızın en başına incelersek, önce kütüphane tanımı göze çarpmaktadır ilk satırda. Buradaki kütüphanenin yukarıdaki tabdan seçilerek ilgili satıra indirilmesini sağlıyoruz. Ardından Liquid Crystal LCD ekran fonksiyonu var. Burada Liquid Crystal kısmı yine LCD Keypad ekranla alakalı bir tanım. Bunu biz LCD ekran olarak ifade ediyoruz ve burada gördüğünüz rakamların her biri de LCD ekranın Arduino'ya bağlanacağı pinleri göstermektedir. Bu fonksiyon Arduino ile LCD bağlantısını sağlamak için pinleri ayarlar. Burada kullandığımız pinler 8, 9, 4, 5, 6, 7 pinleridir. Bir altta değişkenler mevcut. Burada LCD işaret ve okunan veri değişkenleri tanımlıyoruz. Bunlar sayısal değişkenlerdir. Alt tarafta butonlarımızın hangi pinlerle çalışacağını ifade ediyoruz. İşte buton sağ 0 ile çalışsın, buton yukarı 1 numaralı pinle çalışsın. Buton aşağı 2 numaralı, diğerleri de 3, 4, 5 diye gidiyor. Buradaki buton yok ifadesine 5 numaralı pine atıyoruz. Bunun anlamı nedir? Eğer butona basılmadı ise buton yok demektir. Dolayısıyla ekrana ne yazacağız? Lütfen butona basınız yazacağız. Bu ifadeyi ileride anlatacağım kodlamalarda göreceğiz. Burada bir fonksiyon tanımı söz konusu. Read LCD buton fonksiyonumuz var. Ve altında satır satır işlemler var. Bunlar nedir? Burada LCD ekranımızı analog read 0 ile okuyoruz. Ve okunan veriyi burada okunan veri değişkenine atıyoruz. Yukarıda değişken olarak ifade ettiğimiz okunan veri kısmı vardı. Ardından bu okunan veri değişkenini koşullara tabi tutuyoruz. Yani LCD ekranda belirli bir aralıkta okunan değerlerin buton karşılıkları var. Mesela okunan değer 1000'den büyük ise buton yok demektir. Yani 1000, 1001, 1002, 1003, 1005, 1100 gibi değerler okunuyorsa buton yok anlamındadır. Eğer okunan veri 60'tan küçük ise sağ butonu gösteriyor. Eğer okunan veri 180'den küçük ise yukarı butonu gösteriyor. Okunan veri 350'den küçük ise aşağı butonu gösteriyor. Okunan veri 540'tan küçük ise sol butonu gösteriyor. Okunan veri 750'den küçük ise seçim butonunu gösteriyor. Şimdi biz burada butonlarımızı belirli bir aralıktaki değerlere göre ifade ettik. Şimdi alt satıra bakalım. Yukarıdaki işlemlerden sonra aşağıdaki satırda return buton yok kısmı var. İşte buradaki return buton yok kısmı bu buton olmadığını gösterdiği için lütfen butona basınız kısmına yönlendirecek bizi aşağıdaki satırlarda, onu göreceğiz. Void Setup kısmına baktığımızda burada LCD ekran begin 16,2 kodlamasını görüyorsunuz. Bu LCD ekranımızın 2 satır ve 16 karakterden oluştuğunu gösteriyor. LCD ekran set cursor 00 ise imleci birinci satırın başına getirmeye yarıyor. Burada LCD ekran print lütfen butona kısmı tanımlıyoruz. Çünkü bu ifade ekranın en başında çıkacak. Ayrıca aşağıda serial begin
kodlama ifadesi mevcut. Bu da seri iletişimin başlatılmasıyla alakalı bir kod satırı. Ayrıca void loop kısmına geçtiğimizde burada LCD ekran set cursor 9,1 kodlaması mevcut. İmleci ikinci satırı al ve 9 karakter boşluk bırak ifadesini gösteriyor. LCD buradaki kısım satırı gösteriyor. Bu ise karakter kısmını gösteriyor buradaki ifade. Buradaki LCD ekran set cursor 0,1 ise imleci yine ikinci satırın başına getiriyor ve sonrasında aşağıdaki ifadelerin ekrana çıkmasını sağlıyor. Yani case durumu diye ifade ettiğimiz kısım buradaki case durumu. Onu da ifade edeceğim biraz sonra. Sonra LCD işaret read LCD buton kısmı var. Yani biz keypad LCD ekranı bu fonksiyonla okuduğumuzda buradan alınan değeri LCD işaret diye bir değişkene atıyor ve bu işareti de biz switch koşulu ile aşağıdaki case ifadelerine yönlendiriyoruz. Burada switch LCD işaret diyerek eğer buradan aldığımız değer yani LCD işaret verisi buton sağı gösteriyorsa yani şuradan okuduğumuz değer LCD işarete buton sağ olarak aktarılıyorsa burada ekranımıza sağ diye bir ifade yazılıyor. Eğer case'imiz buton sol ise burada ekranımıza sol diye ifade yazılıyor. Eğer case'imiz buton yukarı ise yine ekrana yukarı diye bir ifade yazılıyor. Eğer case'imiz buton aşağı ise burada yine ekrana aşağı ifadesi çıkıyor. Eğer case'imiz buton seçim ise LCD ekrana yazılacak ifade seçim ifadesidir. Eğer zaten buton yok ise burada yani case'imiz buton yok olarak ifade ediliyorsa LCD'ye yazılacak ifademiz basınız ifadesi olacak. Yani buton yok dediğimizde ne demiştik? Burada return buton yok kısmıydı. Bunların hepsini yaptı. Return buton yok ifadesini döndürdü. Dikkat ederseniz bu buton yok kısmı burada mevcut. Eğer yukarıdan buton yok ise return'e dönüyor. Buradan read LCD buton ile buradaki fonksiyon çağrılıyor. Buradan satır satır okuma gerçekleşiyor. Burada hiçbir tuşa basmadıysak return buton yok kodlaması çalışıyor. Ve ardından geldiği yere yani fonksiyonu çağırdığımız yere tekrar dönüyor ve aşağıdan switch kısmına geçiyor. Bakıyor. Hiçbir fonksiyon yani buradaki case'lerin hiçbiri sağlanmamış. Fakat burada buton yok case'i sağlanıyor. Burada buton yok olarak görüyor. Lütfen ekrana basınız ifadesi çıkıyor. Uygulamamız bu şekilde. Uygulamamızı derleyip Arduino'ya yükledikten sonra LCD ekran üzerindeki butonların çalışmasına birlikte bakalım. Olduğumuz kodlamayı uygulamamıza yüklemeden öncelikle Arduino'ya entegre olan keypad'i Arduino'ya bağlıyoruz. Bağlama şeklimiz şu şekilde. LCD keypad'in altındaki pinleri görüyorsunuz. Bunları Arduino üzerindeki pin yuvalarına takıyoruz. Şu şekilde. Burada 6 pinli kısım var. Öncelikle buradaki altılı kısmı Arduino üzerindeki analog pinlere gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Şu şekilde. Daha sonra diğer tarafı kontrol ediyoruz. Bu tarafı. Hepsi beraber yuvaya oturduğu zaman yavaşça bastırıyoruz. Gördüğünüz gibi Arduino'ya bağlamış olduk. Şimdi Arduino'ya enerji vererek Arduino'muza bağlı olan LCD keypad'in çalışmasını gözlemliyoruz. Şu anda LCD keypad'imize enerji geldi. Ekranda bir şey yok gördüğünüz gibi. Biz mevcutta yazmış olduğumuz uygulamayı derleyip Arduino'ya yüklediğimizde LCD keypad ekranında lütfen butona basın yazısının gözükmesi lazım. Uygulamamızın Arduino üzerinde çalışabilmesi için kodlamamızı derleyip Arduino'ya yüklüyoruz. Uygulamamızı Arduino'ya derleyip yüklemek için yükle butonuna basıyoruz. Ve şu anda çalışma derleniyor. Ve yükleme başlatıldı. Ve yükleme tamamlandı. Şu anda baktığınızda evet lütfen butona basınız
ifadesi var. Şimdi Arduino'ya kodlamamızı yükledikten sonra uygulamamızın nasıl çalıştığını hep beraber gözlemleyebiliriz. Burada butonlar var. Bakın select butonu, left butonu, yukarı butonu, aşağı butonu, sağ buton ve reset butonu. İlk önce bu reset butonunu tanıyalım. Reset butonuna bastığımızda uygulama yeniden başlıyor. Burada select butonu var. Eğer biz bu select butonuna basarsak uygulamamıza ne demiştik? Select butonuna basınca seçim çıksın. Evet, seçim yazısı çıktı ekrana. Burada sol butona basarsak sol yazısı yazdı. Yukarı butona basarsak yukarı yazdı. Aşağı butona basarsak aşağı yazdı. Şimdi de right butona basarsak yani sağ isimli butona basarsak sağ yazdı. Yani bu şu demek, keypad üzerindeki herhangi bir butona bastığımızda uygulama üzerindeki switch koşulu üzerinden case ifadesine yönlendiriliyoruz. Böylece case ifadesi içerisindeki koşul sağlanan kodlama satırı işlev görüyor ve karşımızda bu şekilde yazılar çıkıyor. Seçim, sol, sağ, yukarı, aşağı. Şimdi uygulamamız bu kadar. Bu uygulamada edindiğimiz bilgiler, LCD Keypad ekranın nasıl çalıştığını gördük. Arduino'ya bağlantısının nasıl yapıldığını gördük. Ayrıca butonların kodlama üzerindeki çalışma şekillerini gördük.